Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hurma tatlısı ve çayın kahvenin yanında ikramlık olarak hazırlayabileceğiniz pestil tabağı hazırlamak istiyorum. Hurma tatlısını mutlaka yaparak tatmanızı tavsiye ederim. Muhteşem bir lezzeti var. Geçen seneden yapmış olduğum kiraz pestili ve karışık meyve pestillerim vardı. Oda ısısında hava almayacak şekilde saklamıştım. Tabaktan poşetini çıkartarak açıyorum paketimi. Biraz pestiller birbirlerine yapışmış, hiç sorun değil. Dikkatli bir şekilde açarak tezgahıma seriyorum. Kiraz pestili tarifi için açıklama kısmındaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Evet, pestilimi açtıktan sonra bir makas yardımıyla 2 santim genişliğinde olacak şekilde uzun şeritler halinde kesiyorum. Arasına ceviz kullandım ben. Daha farklı kuru yemişler de kullanabilirsiniz. Elinizdeki malzemeye göre yarım ceviz koyarak rulo şekilde pestilimi sarıyorum. Evet, kiraz pestilinin hepsini sardım. Karışık meyve pestilimi de aynı ebatta keserek uzun şeritler halinde ceviz koyarak sarıyorum. Karışık meyve pestili tarifi için açıklama kısmındaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Evet, sararak tüm pestillerimi hazırlıyorum. Sardığım pestilleri bir servis tabağına dizerek alıyorum. Birinci atıştırmalık tabağım hazır, gördüğünüz gibi. Hurma, incir ve kayısı tatlısı için bitter çikolatayı benmari usulü eritmeye bırakıyorum. Çikolata erirken biz yıkamış olduğumuz kuru meyveleri çekirdeklerini çıkartarak hazırlayalım. Kudüs hurması kullandım ben. Kudüs hurmamı yıkayarak kuruttum ve ortasındaki çekirdeği keserek alıyorum. İncirlerin de saplarını keserek ortadan ikiye yarıyorum. Kayısıları da ortadan ikiye keserek hazırlıyorum. Aralarına ceviz veya sadece fındık ezmesi koyarak hazırlayacağım. Evet, az şekerli fındık ezmemi hurmanın arasına koyuyorum. Bir kısmını fındık ezmeli, bir kısmını sade ceviz koydum. Evet, hurmalarıma fındık ezmesi koyduktan sonra incirimin ve kayısımın arasına da fındık ezmesi koyuyorum. Çikolatayı bulamadan bu şekilde de ikram edebilirsiniz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, kalan hurmalarımın arasına da ceviz koyuyorum. Evet, tabağım hazır. Çikolataya bulamak için erittiğim çikolatalıya tek tek meyvelerimi atarak her tarafına gelecek şekilde buluyorum ve fırın kağıt üzerine alıyorum. Fazla çikolatayı sıyırarak tabağa
koyuyorum. Dilerseniz bitter, dilerseniz sütlü veya beyaz çikolataya bulayabilirsiniz. Valla fındık ezmesi, çikolata ve hurmanın lezzetine bayıldık. İncirler ve kayısılar da bir o kadar lezzetli oldu. Şiddetle tavsiye ederim, mutlaka yaparak afiyetle yemenizi. Evet, tüm kuru meyvelerimi çikolataya buladıktan sonra buzdolabında biraz donması için kaldırıyorum. Tamamen dondurmuyorum. Yarı donmuşken üzerine bolca Antep fıstığı serpiyorum. Sonra tekrardan buzdolabının alt bölümüne kaldırıyorum. Servise yakın buzdolabından çıkartarak porsiyonluk olacak şekilde kağıtları alıyorum ve servis tabağına hazırlıyorum. Evet, kalan incirlerimi, hurmalarımı 3. atıştırmalık tabağıma dizdim. Kalan boşluklara da hurma toplarım vardı ve hurma lokumlarım. Onlarla ikramlık tabağı hazırladım. Evet, ikramlıklarım hazır. Gördüğünüz gibi çayın kahvenin yanında kısa sürede sizler de hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Evet, bir tanesini keserek işini göstermek istiyorum. Bu cevizli olan hurma tatlısı. Bir tane de incirli kesmek istiyorum. Hepsinin lezzeti ayrı güzeldi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim.